hoş geldiniz. Bu eğitim setimizde enerji santrallerinin bir çeşidi olan güneş enerji santrallerinden fotovoltaik enerji santrallerini beraber inceleyeceğiz. İlk olarak fotovoltaik sistemlerin genel tanıtımını yapacağız. Bu konuda genel bilgiler vereceğiz. Daha sonra sistem komponentlerini ve onların kullanımlarını pratikte beraber göreceğiz. Sonra fotovoltaik sistemlerinin tasarım detayları ve işletme konusunu beraber göreceğiz. Ve son olarak da sistemin programda simülasyon modellenmesi ve rapor alınmasını göstereceğiz. Öncelikle neden güneş enerjisi tercih ediliyor? Bildiğiniz gibi fosil yakıtlar sonunda günün birinde tükenecektir ve bu yakıtlardan artık dünyada kalmayacak. Dolayısıyla fosil yakıtlara bağlı olan enerji santraller çeşitlerimiz günün birinde yakıtsız kalacağı için işlevselliğini kaybedecektir. Dolayısıyla onların yerine kullanabileceğimiz farklı enerji türleri, çeşitleri koymamız gerekiyor. Bunlardan biri de güneş enerji santralleridir. Bildiğiniz gibi bu tip enerjilere yeşil enerji diyoruz. Gittikçe bu tarz enerjilere güneş enerjisi olsun, hidroelektrik olsun, rüzgar türbinleri olsun bunlara ilgi daha da artıyor. Sol tarafta 2007 ile 2015 arası güneş enerjisinde dünyada yapılan santraller ve elde edilen elektrik miktarı gösteriliyor. Bu miktar aşağı yukarı 250 megawattları bulmuş durumda. 2007'de çok az bir yatırım varken, çok az bir santral sayısı varken 2015'te muazzam bir şekilde santral sayıları ve elde edilen enerji miktarı artmış durumdadır. Gördüğünüz gibi burada önderlik Avrupa ülkelerinin elindedir. Avrupa'da Almanya bu konuda çok iyidir. Büyük santraller, büyük yatırımlar genelde Almanya'dadır. Daha sonra Asya Pasifik ve Çin geliyor. Son zamanlar, son yıllarda özellikle 2010'dan beri Çin bayağı bu konuda kendini geliştirdi ve yatırımlar yaptı. Çok iyi ürünler de üretiyor. Burada gördüğünüz gibi bizim Orta Doğu veya Middle East olan bölüm çok fazla yatırım, çok fazla enerji bu konuda görülmüyor. Sağ tarafta ise fotovoltaik enerji santrallerine yapılan yatırımı görüyorsunuz. Şimdi şu aklınıza gelebilir. Neden 2015'e doğru elde edilen enerji miktarı çok fazla artmışken yatırımlarda azalma var? Onun sebebi şudur. Teknoloji dünyada ilerledikçe fotovoltaik enerji santrallerinde kullanılan malzemelerin, bileşenlerin üretimi de hem kolaylaştı hem de ucuzlaştı. Dolayısıyla yapılan ilk yatırım maliyeti çok daha azaldığı için yatırımlar azalmış görünebilir. Ama gördüğünüz gibi enerji kurulumlarında muazzam bir artış var. İlk yatırım maliyeti düştüğü için yatırımlar biraz daha düşük görülüyor. Ama güneş enerji santrallerinin de kendi içerisinde çeşitleri var. Bunlar iki ana çeşite ayrılıyor. Fotovoltaik güneş santralleri ve termal güneş santralleri. Biz bu eğitim setinde fotovoltaik güneş santralleri üzerine yoğunlaşacağız. Ancak termal konusunda da genel bir bilgiler vermek istiyoruz. Termal güneş santralleri kendi içinde farklı çeşitlere ayrılıyor. Başlıca olarak yoğunlaştırılmış güneş sistemi dediğimiz CRS veya heliostat power plant. Gördüğünüz gibi aynalar belli bir yere yoğunlaştırıyor güneşin ışınlarını ve o şekilde enerji elde ediliyor. İkinci çeşit parabolik oluk sistemi güneş santralleri. Burada da parabolik şeklinde aynalar güneşi belli bir yere yoğunlaştırıyorlar. Üçüncü çeşit güneş bacası enerji santralleri veya solar chimney dediğimiz sistemdir. Burada da aşağıda aynalar güneşe yine bir kuleyi yoğunlaştırıyor ve oradan enerji elde ediliyor. Dördüncü çeşit parabolik çanak güneş santralleri, parabolik diş denilen. Buralarda genelde bireysel olarak işlev yapılıyor. Aynalar güneş enerjisini belli bir yere yoğunlaştırıyorlar ve oradan enerjiler elde ediliyor. Beşinci çeşit de Fresnel aynalı yansıtıcı güneş santralleri veya Fresnel kolektör deniliyor. Bu da termal güneş enerji santrallerinin çeşitleriydi. Şimdi fotovoltaik enerji santrallerinin tasarımında en çok kullanılan programları beraber görelim. Bunlardan biri PV-Sol programıdır. PV-Sol programı Berlin, Almanya'da Valentin isimli bir şirket tarafından üretiliyordur. Bir Alman programdır. Ancak
diğer programlarda da olacağı gibi dünyanın tüm coğrafyasında istenilen her yerde oranın koşullarına göre enerji santrali veya fotovoltaik güneş enerji santrali tasarımı için kullanılabilen programlardır bunlar. İkincisi Red Screen programıdır. Çok kullanışlı bir program. Bunu da Kanada devleti üretiyor. Bu program üzerindeki yatırımı Kanada devleti yapıyor. Bu da kullanışlı bir programdır. Üçüncüsü BlueSol programı. Bu Cadware SRL firması tarafından üretiliyor. Bir İtalyan firmadır. Dördüncü olarak da PV-Syst programı. Bu PV-Syst programı İsviçre'de üretiliyor. Bir İsviçre firması tarafından yapılan bir programdır ve biz tasarımlarımızda kullanacağımız program da PV-Syst olacaktır. Arkadaşlar programların ana sayfalarının internet adresini bu videonun açıklamalarında ekledik. Bulabilirsiniz. İstediğiniz takdirde oradan da programların ana sayfasına ulaşıp oradan inceleyebilirsiniz. Şimdi aklınıza şu soru gelebilir. Neden biz PV-Syst programını tercih ediyoruz? O diğer 4 program içerisinde neden bunu tercih ediyoruz? Enerji santrallerinin tasarımı için. İlk nedenimiz daha önce üretilmiş, daha eski bir programdır. Daha kıdemli bir programdır. İkincisi kullanıcılar tarafından daha çok beğeni görüyor. Üçüncüsü diğer programlara nazaran daha az rapor alınabilmesine rağmen ama 3D veya 3D simülasyon ve gölge analizi imkanı olduğu için tüm dünyaya, tüm coğrafyaya baya bir kullanışlı programdır. Göreceğiz beraber. Diğer neden programı kullanabilmek için güneş enerji santrallerinin tasarımında çok fazla bilgiye sahip olmanıza gerek yok. Detay bilgiye sahip olmanıza gerek yok. Genel bir bilgi de programı kullanmak için yeterlidir. Son olarak da program için üretici tarafından diğer programlara nazaran daha sıklıkla güncelleme yayınlanıyor. Her güncellemede de tabii ki farklı ve faydalı bilgiler ekleniyor. Bunlar bizim tercih ettiğimiz nedenlerdir. Tabii ki bahsettiğimiz programlar da kullanışlıdır, iyi programlardır. Siz onlarla rahat olabilirsiniz, onları kullanabilirsiniz. Tabii ki hepsi de faydalı sonuçlara yol açacaktır. Fotovoltaik sistemlerin genel tanımını anlatmak istersek, öncelikle fotovoltaik etkisini anlatmamız gerekir. Fotovoltaik etkisi nedir? Gördüğünüz gibi fotovoltaik etkisi ışık enerjisinin elektrik enerjisine dönüştürülmesine deniliyor. Bu ne demek? Bir fotovoltaik hücresi güneşin ışınlarını aldığında kendi içerisinde kimyasal dönüşümler yoluyla o ışın enerjisini elektrik enerjisine çeviriyor. Ve buna da fotovoltaik etkisi deniliyor. Dolayısıyla ondan da yola çıkarak fotovoltaik sistemler vesaire denilmiştir. Fotovoltaik sistemi de bu etkiye sahip olan herhangi sistemdir. Yani direkt ışın enerjisini elektrik enerjisine çeviren herhangi bir sistem, cihaz olursa ona fotovoltaik sistemi diyoruz. Fotovoltaik sistem genelde kendi içinde iki ana tipe ayrılır. On-grid, off-grid der. Tabii ki on-grid de kendi içinde 3 farklı kategoriye ayrılıyor ama biz genel olarak bahsediyoruz. On-grid diğer enerji santrallerinden de bildiğiniz gibi, yani şebekeye bağlı olan enerji santralleri. Bunlar da az sonra göreceğiz. Kendi içlerinde farklı tiplere ayrılıyor. Off-grid de şebekeye bağlı olmayan enerjilerdir. Aslında şebekeye bağlanma işi çok zahmetli ve masraflı olduğu için bundan kaçınılıyor. Dolayısıyla off-grid şebekeler on-grid şebekelere nazaran daha kullanışlıdır. Özellikle kırsal arazide. Şimdi şebekeye bağlı sistemlerin özelliklerini görelim. Şebekeye bağlı sistemler, eğer şebekede bir kesinti olursa, enerji kesintisi, şebekede herhangi bir hasar vesaire söz konusu olursa bizim güneş santrali sistemimiz de çalışmasını durdurur. Şebekeye paralel olarak güç üretirler bu sistemler. Aküye acil ihtiyaç duymazlar. Genelde bu sistemlerde üretilen enerji devlet tarafından satın alma garantisine sahip olduğu için buraya yatırımcılar daha çok rağbet gösteriyor. Kolay yapılandırılıyor bu sistemler. Bu da bu sistemlerin bir avantajıdır. Diğer enerji santrallere nazaran. Bu santrallerin enerji şebekesine büyük bir katkıları oluyor. O da enerji şebekesini iyileştirme ve bildiğiniz gibi özellikle yazın bir tepe tüketim saatlerimiz oluyor sıcak havalarda vesaire. O tepe tüketimdeki
enerji miktarına, tüketilen enerji miktarına destek veriyorlar. Dolayısıyla bu da kullanıcıların bir yerlerde enerjisinin kesilmemesine neden oluyor. Eş zamanlı tüm kullanıcılar tepe tüketim zamanında da şebekeden faydalanabiliyor. Bir diğer nedeni, şimdi dünyamızda genelde 1-10 kW arası çatılara konulmasına izin veriliyor. Siz kendi evinizin çatısına eğer yılın aylarında, günlerinde yeterince kadar güneş enerjiniz varsa kendi yatırımınızla, kendi cebinizden kurabiliyorsunuz bu sistemi. Hem kendi tüketiminizi karşılıyorsunuz hem de fazlasını devlete satabiliyorsunuz. Bu da bir artıdır. Son olarak da büyük ölçekli merkezi enerji santrallerinin kurulmasına yol açabiliyor. Şebekeye bağlı fotovoltaik enerji santralleri daha önce de anlattığımız gibi kendi içinde de çeşitleniyor. Bunların bir kısmı, bir çeşidi enerji depolaması sistemlerdir. İkinci çeşidi ise enerji depolamalı sistemlerdir. Şimdi enerji depolamasız ve enerji depolamalı şematikten de görüldüğü gibi enerji depolamasız sistemde sol tarafta önce fotovoltaik paneller veya dizini tarafından elde edilen enerji inverter aracılığıyla DC'den AC'ye veya doğru akımdan alternatif akıma çevriliyor. Oradan da direkt tüketiciye, dağıtım panosuna ve şebekeye gidiyor. Ve kendi içimizde tüketicileri de besleyebiliriz. Aslında bu şebekeye bağlı güneş enerji santrallerin özelliklerinden biridir. Ürettikleri enerjiden kendileri de kullanırlar. Ama depolamalı sistemlerde gördüğünüz gibi hassas ve normal AC veya alternatif akım devreleri vardır. Bunlar nasıl beslenilmiştir? Fotovoltaik dizininden invertöre enerji geliyor. Elektrik enerjisi doğru akım olarak invertörde veya çeviricide bunlar DC'den AC'ye çevriliyor. Daha sonra hassas devreler için üretilmiş olan tali pano invertöre bağlıdır. Oradan da hassas devreler besleniyor. Ve gördüğünüz gibi invertörün sağ tarafında ana dağıtım panosuna bağlanıyor enerjinin diğer kalanı ve ana dağıtım panosundan normal alternatif akım devreleri besleniyor ve şebekeye satılıyor enerji. Ayrıca burada enerjiyi akü sisteminde de depolama şansımız var. Bu akü sisteminden daha sonra farklı çeşitlerde kullanımlar yapabiliriz. Burada da şebekeye bağlı fotovoltaik sistemlerin uygulamalarını görüyorsunuz şematik olarak. Sol tarafta enerji depolamalı ve yedeklemeli sistem ve sağ tarafta enerji depolamasız sistemi görüyorsunuz. Enerji depolamalı sistemde gördüğünüz gibi önce fotovoltaik panellerden şarjı kontrole geliyor. Şarjı kontrolden akü bankamıza geliyor, akü sistemimize. Sonra invertöre gidiyor. İnvertörden de ana dağıtım panoya gönderiliyor. Şebekeye satılmak üzere ve backup'sız yükleri veya yedeklemesiz yükler direkt ana dağıtım panomuzdan besleniyor. Ayrıca invertörden de yedeklenmesi gereken yüklerimiz gördüğünüz gibi akü sisteminden geldiği için direkt burada backup'lı besleniyor bunlar. Enerji depolaması sistemlerde tabii ki adından da anlaşılmak üzere artık bizim akü sistemimiz yok. Direkt invertöre geliyor. Fotovoltaik dizininden üretilen enerji direkt DC ayırıcıya, ondan sonra invertöre, invertörden de ana dağıtım panosuna geliyor. Şebekeden satılmak üzere ve ayrıca bizim alternatif akım veya AC yüklerimizi beslemek için. Eğer şebekeye bağlı fotovoltaik sistemleri kendi içinde karşılaştırmak istersek, yani yedeklemeli ve depolamalı sistemle depolamasız sistemi karşılaştırmak istersek, öncelikle benzerlikleri bildiğiniz gibi zaten ikisi de şebekeye bağlıdır. Avantajları ayrı ayrı olarak depolamalı ve yedeklemeli sistem daha ucuz bir sistemdir. Bakım gerektirmez. Ancak enerji depolaması sistemde avantaj olarak tesis arızalandığında kullanıcıda kesinti olmaz. Kullanıcı kendi enerjisini alıyor farklı bir şekilde. Dezavantaj olarak da enerji depolamalı ve yedeklemeli sistemlerde elektrik kesintisi durumunda çalışma durdurulmalıdır. Yani burada eğer bir elektrik kesintisi varsa şebekede siz enerji santralini, enerji sistemini kullanamazsınız. Enerji depolaması sistemde ise dezavantaj anlamında daha pahalıdır bunların kurulumu. İlk yatırım maliyeti daha pahalıdır ve daha fazla bakım gerektirir bu sistemler.
Şebekeden bağımsız sistemlerin özelliklerine bakmak istersek, öncelikle şebekeden bağımsız olduğu için daha önce de anlattığımız gibi şebekeye bağlantı ve o iletim hatlarının maliyeti ortadan kalkmış oluyor. Dolayısıyla daha ucuza mal oluyor. Bu sistemler uzun ömürlüdür. Aşağı yukarı kullanım ömürleri 30 yılın üzerindedir. 30 yıldan aşkındır. Bu da uzun bir ömür sayılır. Enerji depolama sistemine ihtiyaç duyarlar. Bu da maalesef bu sistemlerin biraz pahalı olmasına neden olur. Bunlarda genelde akü sistemi kullanmamız lazım. Kırsal arazide ve dağlık bölgelerde uygun bir seçenektir. Neden? Elektrik şebekesi oraya gidemiyor genelde. Sizin dağın eteğinde bir eviniz var, bir yazlığınız var, bir iş alanınız var ve oraya devlet tarafından, şebeke tarafından enerji gelmiyor. Bu tarz yatırımlarla çok rahat kendinize enerji sağlayabilirsiniz. Üstelik bunlar genelde ruhsata ihtiyaç duymazlar. Ruhsatsız yapılabiliyor belli bir güçlere kadar. Bina ile bütünleşmiş fotovoltaik uygulamalar piyasada BIPV olarak bilinir. Building Integrated Photovoltaics. Şurada bazı örnekler göreceksiniz. Binaların çatısını, duvarını, dış cephesini, mümkün olacak herhangi bir bölgesini fotovoltaik hücrelerle, panellerle kaplıyoruz ve buralardan da enerji elde ediyoruz. Bu bize binayı hem bina olarak kullanmamıza imkan sağlıyor hem de aynı yerden enerji elde etmemize imkan sağlıyor. Daha önce de anlattığım gibi bu enerjiyi hem kendimiz kullanabiliriz hem de devlete satabiliriz. Şebekeden bağımsız fotovoltaik sistemlerin şeması genel olarak bu şekildedir. Önce fotovoltaik dizini geliyor, sonra şarj kontrolörüne geliyor. Şarj kontrolörü belli bir seviyeye sabitliyor DC enerjiyi, gerilimi ve oradan DC yükler direkt beslenebilir. DC pompalar, DC aydınlatmalar vesaire. Sonra akü sistemine veriliyor. Akü sisteminden de invertere, biliyorsunuz inverter bir elektronik güç dönüştürücüsü sistemidir. Oradan da DC'ye AC'ye çevirip ve AC yüklerimizi besliyoruz. Burada da şebekeye bağlı fotovoltaik sistemlerin birkaç uygulamasını kullanım alanlarıyla birlikte göreceğiz. Gördüğünüz gibi sol tarafta doğrudan akuple sistem veya direct decoupled sistemi görüyorsunuz. Burada fotovoltaik panellerinden direkt DC yüklerimize besleme yapılıyor. Kullanım alanları neler olabilir? DC motorlar, DC tesisat pompaları, örneğin fıskiye pompaları gibi, DC soğutma fanları, çeşitli mobil güneş paneli uygulamaları, karavanlar, kampçı alanları ve benzeri. Sağ tarafta gördüğünüz gibi bir akü sistemimiz var. Burada dolayısıyla doğrudan yedekli aküple sistem elde etmiş oluyoruz. Yedekli sistemin kullanım alanları ise küçük cihazlar olabilir, hesap makineleri, bildiğiniz gibi genelde hepimiz kullanmışızdır. Güneş paneli olan hesap makineleri, hatta bazıları oda ışığıyla bile şarj olabilen makineler vardır. O tarz makinelerde bu sistemler kullanılıyor. Saatlerde kullanılabiliyor. Çeşitli mobil güneş paneli uygulamaları, karavanlar, kampçı alanları, bunlar da benzerdir bu ilk grupla. Diğer çeşitler doğrudan akuple sistem olabilir. Burada gördüğünüz gibi direkt bir invertöre çıkıyor ve oradan AC güçlerine bağlanıyor. Bunun kullanım alanları neler olabilir? Gördüğünüz gibi AC motorlar ve AC pompalar olarak genelde kullanılıyor ve burada örnek olarak soğutma fanlarını ve pompalama ve sulama sistemlerindeki ekipmanların beslemesini söyleyebiliriz. Bu sistem ise sağ taraftaki doğrudan yedekli akuple sistemdir. Bunun kullanım alanları nelerdir? Gördüğünüz gibi önce bir şarj kontrolöre bağlıdır. Ondan sonra akü sistemi ve yük. Burada ama fark ettiyseniz yükler farklı. Burada alternatif akım yükleri, burada doğru akım yükleri besleniyor bu sistemde. Dolayısıyla buradaki yüklerimizin tamamı DC yüklerdir. Çeşitli mobil güneş paneli uygulamaları, karavanlar, römorklar, telekomünikasyon cihazları, tıbbi soğutma sistemleri, istasyon aydınlatması, küçük ölçekli konut güneş sistemleri. Son olarak da özel bir tip olan hibrit sistemden bahsedeceğiz. Bu sistem gördüğünüz gibi
bir taraftan güneş enerji santraline, fotovoltaik bir sisteme bağlıdır. Diğer taraftan ise herhangi başka bir enerji üretim sistemine bağlıdır. Örneğin burada gördüğünüz gibi rüzgar santralleri olabilir. Burada nasıldır işlem? Güneş sisteminden gelen enerjiyi yine de şarj kontrollere veriyoruz. Oradan invertör üzerinden ana dağıtım panosu ve yüklere gidiyor. Ve şarj kontrol sisteminden akü sistemine geliyor. Yedeklemeli bunlar. Oradan da tekrar şarj kontrole. Yani daha doğrusu buradaki akü sistemine her iki bu şarj kontrollerden gelen enerjiyle besleme yapılıyor. Dolayısıyla bunların herhangi birisinin devrede olması yeterlidir veya ikisi de eş zamanlı devrede olsalar bile bu akü sistemini biz dolduruyoruz ve ondan sonra istediğimiz yüklerde kullanabiliyoruz. Bunun kullanım alanları neler olabilir? Bunlar şebekeden bağımsız hibrit sistemler olduğu için evlerde, okullarda, kırsal bölgelerde, özellikle hastanelerde, biliyorsunuz hastanelerde kesintisiz güç kaynaklarına çok ihtiyaç duyulur. Kesilmeyen, özellikle örneğin ameliyat odasının aydınlatması olsun veya insan sağlığı için kullanılan direkt cihazları olsun. Onların enerjisinin sürekli olması lazım. O tarz yerlerde kullanılabilir. Ek bir güç kaynağı ile birlikte kullanmak istediğimiz bir yer eğer varsa bu sistem kullanılıyor. Örneğin eğer bir mikro hidroelektrik santraliniz varsa bir nehir yatağında bir 9-10 megawattlık bir sisteminiz varsa onu buna bağlayabilirsiniz. Tabii ki akü sistemini besledikten sonra oradan istediğimiz her türlü çeşitli yükleri besleriz. Arkadaşlar bu eğitim videomuz buraya kadardı. Sistemin geri kalanını diğer eğitim videolarımızda beraber göreceğiz. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.